Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir yastık modelini yapacağız. Bu dantel modeliyle daha önce runner yapmıştık. Runner'a uygun bu şekilde yastık modeli yaptım. Yapılışı gayet çok kolay. Herkes bunun videosunu çok istemişti. Ben de sizler için bunun videosunu çektim. Diğer yastık modelleri de kanalımda mevcut. Bu modelim 2 parçadan oluşuyor. Dikili değil. İstediğiniz zaman yıkayıp yerine takabilirsiniz. Ben dikmedim. İsterseniz siz monte edebilirsiniz. Ben yastık kılıfını hazır dikilmiş bir şekilde aldım. Siz kendiniz de dikebilirsiniz. Terziye de diktirebilirsiniz. Ben hazır bir şekilde dikilmiş aldım. Yaklaşık yastığım 45 santim. Kumaşı olduğu önemli değil. Siz istediğiniz kumaşı kullanabilirsiniz. Önemli olan rengini tuttu. Bu modelimi yaparken ben şöyle %100 koton iplerimden kullandım. Ben hani yurt dışında yaşadığım için yabancı bir marka kullandım. Ama buna benzer ipleri, yani Türkiye'de olan markaları siz takipçilerimden gelen resimlerle Instagram hesabımda öne çıkanlar bölümünü ekledim. Oradan bakabilirsiniz. Ben şöyle benim ipimi göstereyim size. Benim ipim böyle 4 katlı ama Türkiye'deki ipler tel tel duruyor. Yani ona takılmayalım. İpim bu şekilde 4 katlı. Kalınlığı da yani yaklaşık 1,5-2 milim kalınlığında. Hani böyle sağlam bir ip. %100 koton. Kesinlikle içinde bir karışım yok. İp alırken ona dikkat edelim. Önünde koton yazıyor ama arkasına bakınca bazen karışım oluyor. Benim tığım da 4 numara. Şurada yazıyor 4 numara. Bunu ben kendime özel yaptırdım bu tığımı. Şimdi modelimize başlayabiliriz. Modelimize başlamadan önce eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Eğer bu videomu beğendiyseniz beğen ve yorum yapabilirsiniz. Çünkü beğen ve yorum yapmak sayfamızın erişimi için iyi oluyor. Hem de emeğe destek olmuş oluyor. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Bu modele başlarken ilk önce püsküllerini yaparak başlayacağız. Çünkü hani boy ölçüsünü rahat alabilmek için püskülle birlikte boy ölçüsü almamız gerekiyor. O yüzden ilk önce modelimize püsküllerimizi yaparak başlayacağız. Püskülümü yaparken 2 tane bu uzunlukta ip kesiyorum. Ben püskülleri elimde yapıyorum. Siz karton kullanarak da yapabilirsiniz. Ya da bir başka cisime sararak da yapabilirsiniz. Bana elimde daha kolay geldiği için elimde yapıyorum. Ama siz bir şeye sararak daha kolay yapabilirsiniz. Ben 4 parmağımı kullanarak yapıyorum. Büyük püskül yaptığım için. Eğer daha küçük püskül yapmak istiyorsam 3 parmağımı kullanıyorum. Ama büyüklerde 4 parmak kullanıyorum. Bu şekilde 50 defa doluyorum. 50 defa doladım. Şimdi ipimin birini alıyorum. İçinden geçiriyorum bu şekilde. İkisini aynı uzunlukta. İki defa sıkı düğüm atıyorum. Diğer ipimi alıyorum. Püskülün boyunda tutuyorum. Bu şekilde. Şimdi dolamaya başlıyorum. Sıkı bir şekilde. Yani böyle üst üste gelecek şekilde doluyorum. Bu yumuşak bir ip olduğu için ben direkt üzerinden düğüm atıyorum. Ama sert bir ip olduğu zaman bu şekilde yapılmıyor bu. İki defa düğüm atıyorum. Bu sardığım ipin arkasına tığımı geçiriyorum. Bu düğüm attığım ipleri aşağıya çekiyorum buradan beri. Şimdi ucunu düzeltiyoruz. Bu şekilde gayet kolay oluyor.
Hani bu kısmı dikerken arkaya getirirseniz çok belli olmuyor. Şimdi modelimize 22 zincir çekerek başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 22 zincirle başladık ve bu zincirimizi birleştiriyoruz. Bu modelden daha önce runner yapmıştım. Runner'da 25 zincirle başlamıştım galiba. Halkamızı birleştiriyoruz. 3 zincir çekiyorum. Bu çektiğimiz 3 zincir bizim ilk trabzanımız sayılıyor. Toplamda 17 tane trabzan yapıyoruz. Bu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Şimdi 17 tane trabzan yaptım. 3 zincir çekiyorum ve sıramı dönüyorum. Bu bizim ilk trabzanımız sayılıyor. O yüzden şu son sıra trabzanın tepesine batmıyoruz. Bu zincir onun üzerinde yapılmış sayılıyor. Yanındaki trabzandan başlayarak trabzan yapıyoruz. Bu 3 zincirle toplamda 7 tane trabzan olacak. Şu anda 2 tane yapmış oldum. Her trabzanın tepesine batarak yapıyoruz. Toplamda 7 tane. 3 4 5 6 7. Kenarda toplamda 7 tane trabzan yaptık. Şimdi ortasını yapıyoruz. 10 zincir. On tane yaptım. Şimdi ipimi doluyorum. 3 tane trabzan tepesini bırakıyorum. Dördüncüye batıyorum. Dördüncü üzerine trabzan yapmaya başlayarak toplamda 7 tane trabzan yapıyoruz. Zaten sonda son 7 tane trabzan kaldı. 4 5, her trabzan tepesine birer tane batarak yapıyoruz. 6 7. de bu ilk yaptığımız zincir bizim trabzan sayılıyordu. Şu 3. zincirin tepesine batarak oraya da bir trabzan yapıyoruz ve toplamda 7 tane trabzan oldu. Şimdi şu kısım bitmiş oluyor. Tersini göstereyim bunu. Şimdi buraya başlamış olduk. Şimdi kareleri yapmaya başlayacağız. 4 zincir çekiyoruz. 4 3 tane zincir trabzan, bir tane de aradaki boşluk için bir zincir çektim. Bu zincirler ilk yaptığımız trabzanın tepesine yapmış sayıyoruz. Onu saymıyorum. Bir tane arada boşluk bırakıyoruz ve sonrakine batıyoruz. Yani ilk başta 3. trabzan tepesine batmış oluyorum. Ama normalde hani şöyle bir trabzan yapmış, bir tane boş bırakmış oluyorum. Şimdi bir trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bir trabzan boş bırakıyorum. İkinciye batıyorum. Yani bir trabzan boş bırakmış oluyorum. Arada bir zincir çekmiş oluyorum. Tekrar bir zincir.
Bir tane trabzan atlıyorum. İkinciye yapıyorum. Şimdi bu aşağıdaki işlemin aynısını yapacağız. Burayı yapıyoruz. Burada toplamda aynı ilk yaptığımız gibi 17 trabzan oluyor. Ama bu ilkini de sayıyoruz. Yani bu trabzanın üzerine battığımızda sayıyoruz. Ortada 15 tane trabzan. 16. yani bu ilki 1. Arada 15 trabzan. Ve 17. de tekrar bu trabzanın üzerine batmış oluyoruz. Şimdi 2 oldu. İlkini trabzanın üzerine batmıştım. 2. 3. 4. Zincirlerin tepesine batmıyorum. Direkt boşlukta trabzanlarımı yapıyorum. On iki, 13, 14, 15. 15 tane yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ve 17.yi tekrar trabzanın üzerine yapıyorum. Bu ilk sırada da zincirlerin üzerine trabzan yaparken boşlukta yapıyoruz aynı bu şekilde. Zincirleri tek tek batmıyoruz. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bir trabzan boş bırakıyorum. İkinciye batıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bir trabzan boş bırakıyorum. İkinciye batıyorum. Toplamda 3 tane karemiz olacak. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bu trabzanı boş bırakıyorum. Bu zincir çekerek başlamış olduğum trabzan saydığımın tepesine batıyorum. Orada da bir trabzan yapıyorum. Şimdi 4 zincir çekip sıramı dönüyorum. 3 zincir trabzan için 4. zincirde aradaki boşluk zincire. Tekrar tığıma doluyorum. Bu trabzanın tepesine batıyorum. Bu şimdi bunun üzerine yapmış olduk. Trabzanın tepesine batıyorum direkt. Bu aynı karelerin üzerine birer tane daha kare yapmış olacağız. Bir zincir. Trabzanın tepesine geliyorum. Orada bir trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bu karenin üzerinde boşluk bırakıyorum ve bu trabzanın üzerine geliyorum. Şimdi aynı burada yaptığımız işlemi yapacağız. İlk başta 17 trabzan yapmıştım. Şimdi kenarda 7 trabzan yapacağız burada. Bu ilk yaptığımı sayarak 1 2 3 4 oldu. 7 tane trabzan kenarda yaptım. Şimdi buradaki gibi 10 tane zincir çekiyoruz. On zincir çektik. 3 tane trabzanın tepesini boş bırakıyoruz. Dördüncüye batıyoruz. Aynı diğer taraftaki gibi buraya da 7 tane trabzan yapıyoruz. Bu tarafa da trabzanlarımızı yaptık. Bir zincir. Şimdi bu trabzan tepesine batıyoruz. Şimdi aynı kareleri burada da yapacağız. Bir zincir. Diğer trabzan tepesine batıyoruz. Bir zincir. Şimdi burada bir zincir bırakacağız. İkinci zincire batacağız. Çünkü kare oluşması için hani arada bir boşluk, üçüncü yani buradan da üçüncü zincire batmış oluyoruz. Şimdi burada ters dönüyoruz. Diğer tarafta yaptığımız gibi 4 zincirle başlamıyoruz. Şimdi benim buradan başlamam gerekiyor. Çünkü artık burası sivri yeri olacak.
Yani şuralar olacak sivri yer. O yüzden benim iz sürüyerek gitmem gerekiyor. Yani ilmeğimi yürüterek gideceğim. Şimdi boşluktan ipi alıyorum. Bu şekilde ikisini bir çekmiyoruz normal sık iğne gibi. Boşluktan ipimi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Trabzanın tepesinden aynı şeyi yapıyorum. İpi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Sık iğne yapmıyoruz arkadaşlar. Şimdi boşlukta alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Trabzanın tepesinden yapıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Tekrar boşlukta yapıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Tekrar bakın bu trabzanın tepesine geliyorum. Oradan başlayacağım. Aynı işlemi oradan da yapıyorum. Bakın buraya kadar geldim. Hiç belli olmuyor. Şimdi ben buradan başlayacağım. Buradan başlarken aynı buradaki gibi 4 zincir çekerek başlayacağım. 1, 2, 3, 4. Şimdi bir boşluk bırakacağım. İkinciye batacağım. Artık bundan sonrası hep aynı olacak. Bir zincir çektim. Bir boşluk bıraktım. İkinciye batıyorum. Bir zincir çektim. Bir boşluk bıraktım. İkinciye batıyorum. Şimdi buradan sonrası aynı olacak. Buradaki gibi 17 trabzan, dönüşte de bunları yapacağız. Artık bundan sonrası hep şu iki sıra. Hep bu iki sıraya gidip geleceğiz. Ta ki istediğimiz uzunluğu yapana kadar. Birazdan hani püskülle birlikte ölçeceğiz. Ben mesela 3 köşe yaptım. Sizin ipiniz ve el değişikliğine göre ve yastığınızın boyunuza göre bu ölçü değişebilir. O yüzden yapmak istediğimiz uzunluğa kadar bu şekilde devam ediyoruz. Sonra diğer tarafını eklemeye başlayacağız. Şimdi ben ölçüm yapmadan önce püskülü takarak ölçü yapmak istiyorum. Çünkü yani püskül yere değmesini istemediğim için ilk önce püskülü takıyorum. Ondan sonra ölçü alacağım. Püskülü de takarken şu ilk trabzanları birbirine denk getiriyorum. Ortayı buluyorum. Zincirin ortasından ipin bir tanesini alıyorum. İki tane sağlam düğüm atıyorum. Şimdi bu ipleri de saklamak için şöyle yapıyorum ben. Tekrar bu sardığım iplerin altından bir tığımı geçiriyorum. Bu uç kısma doğru geliyorum. Bu düğüm attığım ipleri buradan aşağıya çekiyorum. Siz farklı şekilde saklamak istiyorsanız saklayabilirsiniz. Şimdi ben püskülümü taktım. Onunla birlikte ölçü alacağım. Bu modeli yastığa ölçerken mesela bu püskülün hani ne kadar sarkmasını istiyorsanız o şekilde tutun. Ben mesela hani böyle yapınca yere değmesini istemiyorum. Biraz hani yukarıda durmasını istediğim yere kadar ölçtüm mesela. Hani bu sizin göz zevkinize bağlı. Hani modellerde de görmüşsünüzdür. Ben yaklaşık bu kadar mesafe bıraktım püskülle. Bu şekilde ölçtüm. Hani yastık tam kameranın ölçüsüne sığmıyor. Benim istediğim ölçüye göre ayarladım bunu. Hesaplayınca 3 tane sivri kısım olmuştu. 4. sivri kısımda tam ortaya denk getirdim ben. Bu şekilde. Şimdi 5. sivri kısımla bu birleştireceğim bunu. Sonra mesela 6. sivriyle bunu birleştireceğim. 7. ile bunu birleştireceğim. Yani hiç elde dikmeden direkt yaparken birleştiriyorum. Dediğim gibi sizin bu ölçü farklı olabilir. Benim yastık ölçüm, el sıklığı ve ipim markasına göre bu ölçü değişik. Ama sizinkinde 3 sivri olmaz da 4 olur 5 olur onu bilmiyorum. Dediğim gibi bu püskülle boyunu ayarlayın. Ondan sonra buraya gelin. Mesela bu ölçü benim için yeterliydi. Şimdi 5. de burayı birleştireceğim.
Burada da bir tane tek başına bırakıyoruz. Buna ben hiçbir şey birleştirmedim. Tabi o sizin zevkinize bağlı. İsterseniz böyle de yapabilirsiniz. Ama ben öyle yapmadım. Bir tane sivri burada boş bıraktım. Diğerlerini birleştirdim bu şekilde. Şimdi yastığı kenara alayım, göstereyim size nasıl yaptım. Yani ben bu uzunlukta yaptım diye bu uzunlukta yapmak zorunda değilsiniz, dediğim gibi. Ölçünüzü alın, ona göre birleştirin. Şimdi ben buraya kadar geldim bunda. Hani artık burada iz sürüyerek buraya geleceğim kısım. Tığımdan çıkardım. Dediğim gibi bunu boş bırakıyorum. Ona birleştirmeyeceğim. Ondan bir öncesine köşesine batıyorum. İlmeğimi oradan geçireceğim. İlmeğimi oradan geçirdim. Şimdi burada iz sürümü yapacağım. Boşluktan ilmeğimi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Trabzanın tepesinden ilmeğimi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Boşlukta da aynı şeyi yapıyorum. Trabzan tepesinden de aynı şeyi yapıyorum. Boşlukta aynı şey. Şimdi trabzanın tepesine geldim. Artık tekrar bu işlemi yapacağız. 4 zincir çekiyorum. Bir boşluk, sıradaki trabzana batıyorum. Bir zincir, bir boşluk, ikinci trabzana batıyorum. Bir zincir, bir boşluk, ikinci trabzana batıyorum. Yani burada aynı işlemi yapacağız şimdi. Bu iki sıra işlemi tekrar aynı şeyi yapacağız. Köşeye geldiğimizde buna birleştireceğiz. Diğerinde ona birleşecek. Ondan sonra sıramız bitmiş oluyor. Şimdi ben köşeye gelene kadar yapacağım. Köşede tekrar göstereceğim birleştirme kısmını. Dediğim gibi bu sivri kısmı boş bıraktım. Sonrakini birleştirdim. Köşeye kadar yapıp geliyorum. Şimdi ben tekrar o köşeye kadar geldim. Bu diğer köşeyi birleştirmiştim. Şimdi aşağı doğru diğer köşenin tepesine batıyorum. İlmeğimi oradan alıyorum. İlmeğimi köşenin içinden geçiriyorum. Şimdi tekrar iz sürme tekniğini yapıyoruz. Boşluktan alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Trabzan tepesinden. Aynı şimdi trabzanın tepesine kadar geliyorum bu şekilde. Bakın iki kenar birleşmiş oldu. Şimdi tekrar gidip geleceğim. Bu köşeye kadar gelmiş olacağım. Son köşeyi birleştirip modelimizi bitiriyoruz. Şimdi ben son köşeyi de birleştirmek için köşeye kadar geldim. Son köşede de tığımı batırıyorum. İlmeğimi oradan geçiriyorum. Ve sıram da bitmiş oluyor artık. Hani bir daha geri gitmeyeceğim. Şimdi burada bu şekilde de hani ilmeğimi oradan geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Bu köşeyi birleştirdikten sonra devam etmiyoruz. Çünkü burası zincirli olarak bitmek zorunda. Devam etmiyoruz. Oraya püskül takılacak bu şekilde. Ve ilk sıramız bitmiş oluyor. Buraya da püskül takılacak. Buraya da püskül takılacak. Şimdi ikinci sıraya da başlarken aynı teknik olacak. Başlangıç kısmı aynı olacak. Şimdi ben başlangıç kısmını başlayacağım. Sadece köşeye kadar geleceğim. Köşeyi birleştirmeyi göstereceğim. Şimdi ben köşeye kadar geldim. Bu başlangıç kısmını tekrar anlatmadım. Çünkü burada var. Köşeye kadar geldim. Köşeleri birleştireceğim. Bu birleştirirken dikkat etmeniz gereken nokta. Mesela şu ilk trabzanların yüzü buradaysa burada da yüzü aynı olsun. O aynı yönde olsunlar. Güzel durur. Yoksa tuhaf durur o şekilde. Şimdi ben bu köşeyi birleştireceğim. Diğer köşelerde yaptığım gibi. Şimdi bu zincirle başlanılan köşe olduğu için burada bir zincir bırakıp arada ikinci zincire batıyorum. İlmeğimi oradan geçireceğim. Aynı diğer sırada yaptığım gibi ilmeğimi trabzan tepesine kadar yürüteceğim. Şimdi bu trabzan tepesinde 4 zincir çekerek başlayacağım. Bir boşluk bırakıyorum, ikinciye batıyorum. Şimdi tekrar bu işlem de aynı olacak. Hep bu iki sıra.
köşeye gelince artık bundan sonra bütün köşeleri birleştireceğiz. Sadece şu en başlarda ve en sonlarda yarıdan öteye birleştirme yapıyoruz. Ama diğer ortadaki sıralarda baştan sona kadar bütün köşeleri birleştiriyoruz. Şundaki gibi göstereyim. Bakın bu ikinci sıra. Bütün köşeler birleştiriyoruz sonuna kadar. Kaç sıra yapmak istiyorsanız hani yastığın enine göre yapacaksınız. Benimkinde 3 sıra yetti. Ortadaki bir sıra olmuş oldu. Yani tek tarafı birleştirerek gittim. Eğer siz bunu 4 yapacaksanız bu şekilde birkaç sıra daha ekleyerek yapmak istediğiniz genişliğe kadar yapın. Şimdi bu son sırada da tekrar aynı şekilde başlayacağız. Başlangıç kısmı aynı. Yarıya kadar normal tek tarafı birleştireceğiz. Yarıdan sonra mesela 3 köşeydi diğer tarafta. Mesela 3 köşe. 4. köşeyi boş bıraktık. 5. köşeden sonra artık iki tarafta birleştireceğiz. Bir o taraftan bir o taraftan. Şimdi ben bu sıramı bitireceğim. Bu sıramı da yarıya kadar geleceğim. Ondan sonrasını size göstereceğim. Şimdi ben 3. sıramı da yaptım. 3 tane benim ön taraftı. 4. köşe benim ortamdı. Yani orta sırayı yaptıktan sonraki köşeye geldim. Hani o zamana kadar bakın şöyle göstereyim. O zamana kadar bütün köşeleri ben birleştirmiştim. Şimdi artık hani bu yarısı benim. Yarısından ötesini de bu tarafla da birleştirmem gerekiyor. Yani şöyle katlayınca artık hem burayla birleştireceğim hem de artık burayla birleştireceğim ki dikişsiz olsun yastığım. Hani şu anda henüz köşe olmadı. Burası dönüşte köşe olacak ama birleştirmemiz gerekiyor. 3 zincir çekiyorum. Yani bu trabzan sayılıyor. 3 zincir çekiyorum. Bakın bir önceki köşeyi yapmıyorum. Ondan sonraki köşeyi yapıyorum. Burası ortası oluyor. Bunun 3. zincirine yani buradan bir zincir kalmış olacak. Buradan da 2 zincir. Bunun 3. zincirine batıyorum. İlmeğimi oradan geçiriyorum. Şimdi tekrar bir zincir çekiyorum. Çünkü kare yapmaya devam ediyorum. Hani aradaki boşluk bir zincir sayısı. Bu trabzan tepesine batmıyorum. Zaten bu zincirler trabzan sayılıyor. İkinci trabzan tepesine batıyorum. Bakın kare yapmaya devam ediyoruz. Bu şekilde oluyor. Hani dönüşte geldiğimiz zaman başka şeye başlayacağı için başka sıraya köşe olmayacak. Şu anda köşemiz bu. Hem köşeyi yapıyoruz hem de sıraya devam ediyoruz. Bakın daha bir sıra kare yaptım. İkinci sıra kareyi yapıyorum. Aynı anda bu tarafı birleşmiş oluyor. Ve gelince de bu köşeyi birleştireceğiz. Şimdi bunu diğer uca kadar yapalım. Şimdi kare yapmaya devam ediyoruz. Bir zincir sıradaki trabzan tepesine batıyoruz. Bir zincir buradaki ilk trabzan tepesine batıyoruz. Bakın gelirken normal full olan trabzanları yapmışım. Şimdi giderken de 7 tane olan trabzanı yapacağım kenarda. Normal işlemlere devam ediyoruz. 10 zincir çekiyorum. Üç tane trabzan bırakıp dördüncüye batıyorum. Ve tekrar 7 tane trabzan yapıyorum. Şimdi karelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Köşe yapıyoruz. Burada köşe olunca birleştireceğiz. Bir zincir trabzan tepesine batıyoruz. Bir zincir trabzan tepesine batıyoruz. Yani ikinci sıra karelerimizi oluşturuyoruz. Burada bir zincir bırakıp ikinciye batıyoruz. Şimdi sıramızı dönüyoruz. Şimdi bu tarafta birleştirmemiz gerekiyor. Hani bu kenarda komple birleşiyor. Bakın
Burada bir zincir bırakıp ikinciye batıyoruz. İlmeğimi onun içinden geçiriyorum. İlmeğimi onun içinden geçiriyorum. İpimi şimdi buraya kadar yürütüyorum. Boşlukta, trabzanın tepesinde, boşlukta, trabzanın tepesinde, boşlukta, trabzanın tepesinde. Şimdi aynı işlemi devam ediyoruz. Şimdi bunların üzerine kare olacak. Boşluğu dolduracağız. Buraya kadar geliyoruz. Bunu birleştiriyoruz. Şimdi ortadaki boşluklarımı yaptım. Normal 3 tane karemi yaptım. Bakın buraya geldim. Hani diğer sıralarda yaptığımız gibi bu karelerin üzerine hiçbir şey yapmıyorum. Devam etmiyorum. Şimdi buradan geri döneceğiz. Normal diğer sıradaki trabzanların üzerine karelerimi yaptım. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Şimdi sıradaki sivri yerin bu taraftan bir zincir bırakıyorum. Buradan 2 zincir, yani üçüncüye batıyorum. İlmeğimi oradan alıyorum. Sonra tekrar bir zincir çekiyorum. Çünkü ikinci sıra kareleri yapacağız. Bu 3 zincir trabzanımız sayılıyor. Bu bir zincir aradaki boşluğumuz sayılıyor. Şimdi bu trabzana batmıyoruz, zaten zincir çekiyor yaptık. İkinci trabzana batıyoruz. Bir zincir trabzanın tepesine batıyoruz. Bir zincir buradaki ilk trabzanın tepesine batıyoruz. Tekrar burada 7 trabzan işlemini yapıyoruz. Bakın ikinci köşede birleşmiş oldu. Şimdi üçüncü köşeyi de birleştireceğiz. Bu sırayı gelince buna birleştireceğiz. Şimdi ben son sıraya kadar yapacağım. Burayı birleştireceğim şimdi. Bu sıraya gelince gidip diğer köşeyi birleştireceğim. Buraya geleceğim. Ondan sonra sıramız bitiyor. Ben şimdi sıra sonuna kadar yapacağım. Şimdi köşeye kadar geldim. Aynı bu köşede birleştiriyorum. Bir zincir çekip bu şekilde de bitirebilirsiniz. Bir zincir kesip, ama ipi daha iyi saklamak için buraya gelip burada da bitirebilirsiniz. Şimdi ben oraya kadar devam edeceğim. Trabzan tepesine kadar yürüttüm. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şimdi son püskülümüzü de aynı diğer şekilde takıyoruz. Ondan sonra modelimiz bitiyor. Modelimiz bitti. Bunu bu şekilde yastığa geçiriyoruz. Hiçbir şekilde dikmiyoruz. Ben hazır yastık kılıfı kullandım. Bu şekilde yastığa geçiriyoruz. Köşeyi köşeye denk getiriyoruz. Ben tutturmadım. Eğer siz tutturmak istiyorsanız tutturabilirsiniz. Yıkaması kolay olur bu şekilde, çıkarıp takması. Bu şekilde yastığa geçiriyoruz. Modelimiz bitiyor. Yastık modelinin yapılışı bu kadar. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Bu videomu beğendiyseniz beğen ve yorum yaparak destek olabilirsiniz. Diğer yastık modeller için daha önceki videolarıma bakabilirsiniz. Herkese kolay gelsin, iyi günler diliyorum.